Merhaba arkadaşlar, Hamarat Bebek YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 1 yaş bebeklerimiz için uygun olan bu şirin yeleğimizin yapımını paylaşmak istiyorum. Yeleğimiz için Etrofil marka ip kullandım arkadaşlar ve toplamda bir yumaktan biraz fazla, 1,5 yumaktan daha az olacak şekilde yeleğimiz için yeterli oldu arkadaşlar. Metresi olarak kaç metre? 250 metreden oluşan bir ip. Etrofil markası. Alternatif iplerimiz tabi yine anti peeling, özellikle Nako Elite Baby, Alize Baby Best gibi iplerle de aynı ölçü ve aynı uzunlukta bir çalışma elde edebilirsiniz. 4 adet düğme kullandım arkadaşlar yeleğimizi hazırlamak için. Ve yine yakamız için yaka düşürme çalışması yaptık. Esnek ve geniş bir yaka kullanmak için. Ajur modelimizin detaylarıyla birlikte sizlere paylaştım. Yeleğimizin ölçüsünü paylaşacak olursak arkadaşlar, yeleğimizin tam yaka kısmından boy uzunluğu 32 santim. Roba kısmımızdaki uzunluğumuz 27 santim. Etek ucumuzdaki uzunluğumuz ise tam 30 santim uzunluğunda bir çalışma oldu. Bu da 1 yaş bebeklerimiz için rahatlıkla kullanabileceğiniz ölçülerde ve sayılarda bir çalışma oldu. Daha büyük çalışmak isteyen arkadaşlar için yaka sayımızı ben ajurlarımızın ortasındaki birer ilmek düz kullandım. Bu ilmek sayısını 2'ye çıkararak 80 ilmek başlayabilirsiniz ve roba artırmamızı 19-20'ye çıkararak 1,5-2 yaş bebeklerimiz için de yine uzunluğumuzu 34 santim ayarlayarak da bebekleriniz için uygun bir yelek hazırlayabilirsiniz. Oldukça kullanışlı ve yapımı çok zevkli bir çalışma. Arka kısmımız ise sadece düz örgüden oluştu. Ön kısmımızda çalışmamızı yaptık. Çok fazla delikler oluşturmamak için sadece ön kısmımızda modelimizi çalıştırarak hazırlamış olduğumuz bir çalışma. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet arkadaşlar, artık yeleğimizi anlatmaya başlayabiliriz. Yeleğimiz için 3,5 numara şiş kullanacağız arkadaşlar. Etrofil marka ip kullanmak istiyorum. Antimbilik özellikle Babycan, Etrofil Babycan ve ip numaram 80006. Eğer aynı numara ile yapmak isteyen arkadaşlar, yine Nako Elite Baby, Alize Baby Best gibi, Kartopu Baby One gibi markalarla da çalışarak çalışmanızı devam ettirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, yeleğimizin şöyle düşündüğümüzde yaka sayımız 76 ilmek başladım. Bu 76 ilmeği ayırırken roba ayrım sayılarını şu şekilde düşünelim. 76 ilmek başladım. Önler için 15 ilmek kullanacağız. Bir ilmek aralarda sağına ve soluna artırma ilmeğimiz olacak. Ajur ortalarımız var. 10'ar ilmek kollarımız için, yine bir ilmek ortada sabit ilmeğimiz artırmak için ve arka bedenimiz 22 ilmek olarak ayarladım ben. Ve yaka düşürme çalışması yapacağız bu ürünümüzde. Şimdi 76 ilmeğimizi 4 dişten oluşacak şekilde haroşalarımı ördüm ben. 5. sıra haroşalarıma sağ yana gelecek şekilde 1. ilik evini açmak istiyorum. Son 5 ilmeğim kaldığında 2 ilmeğimi birlikte alarak kesme yaptım. Sonra kestiğim ilmeği yerine getirmek için bir kez doladım ve 1. ilik evimizi açmış olduk. Sağ yana gelecek şekilde. Şimdi bir sonraki sırada roba ayrım sayılarını oluşturacağız. Şimdi başa kadar ilk evimizde açtığımıza göre haroşalarımızı örmeye devam edelim. Toplamda 12 diş haroşa arayla ilk evi açmaya devam edeceğim arkadaşlar yeleğimiz için. İster 5 adet ister 3 adet tercihinize göre ilk evi de açabilirsiniz. Şimdi başa kadar haroşalarımı tamamlıyorum. Ön sıraya geldiğimizde hem robamızı ayıralım hem de yaka düşürme çalışmasını birlikte yapalım.
Başa kadar geldik örgümüzde. Şimdi baştan 7 ilmek örgüm bitene kadar kenar patlarım haroşa olarak devam edecek. 7 ilmek haroşalarımı örüyorum. Bu örgüm bitene kadar her iki baş içinde aynı ilmek sayısı 7'şer ilmeğimiz daima haroşa olarak öreceğiz. 8. ilmekten itibaren sayıyorum. 7 ilmeğimi ördüm. 8. ilmekten itibaren düz örüyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ilmeğe tamamlamış oldum. Bu 15 ilmeğimizin 7 ilmeği haroşa kenar patlarımız için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 7. Geriye kalan 3, 6, 7, 8 ilmeğim ise düz olarak ördüğüm ilmeklerim. Şimdi burada bir gizli artırma yapıyorum. Ortada bir ilmek sabit ilmeğim var. Tekrar gizli artırmamı yapıyorum. Ve kollarıma başlıyorum. Kollarım için ilmek sayım 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek kollarım için örgümü ördüm. Bir adet gizli artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar gizli artırmamı yapıyorum. Ve arka beden çalışmama başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 ilmek düzümü ördükten sonra gizli artırmamı yapıyorum. Bir ilmek düzümü örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Diğer kol çalışmamıza başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek düzümü ördükten sonra yine bir adet gizli artırmamı yapıyorum. Sabit bir ilmek düzümü ördükten sonra gizli artırmamı yapıyorum. Şimdi bakıyoruz diğer yanımız için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15 ilmeğimiz var. Bu 15 ilmeğimizin 7'si kenar patımız için haroşa olacak. 8 tanesi düz olacak. Yalnız yaka düşürme çalışması yapacağımızdan dolayı ben sadece burada 2 ilmek düzümü örüyorum. Başa kadar ilerlemiyorum. 2 ilmek düzümü örüyorum ve örgümde geriye dönüyorum arkadaşlar. Şimdi bu 2 ilmek düzümden ilkini örmeden sağ şişimi aldıktan sonra ikincisini ters örerek devam ediyorum. Şimdi buradaki bütün örgülerimizi ters öreceğiz diğer yanımıza kadar. Yalnız dediğim gibi şuradaki dönüş yaptığım için ilk düzümü örmeden aktardım ki düzgün dursun diye. Şimdi diğer yanımıza gelene kadar artırmalarımız da dahil olmak üzere ilmeklerimi sadece ters örüyorum. Terslerimi örmeye devam ediyorum. En son kol ilmeğimdeki terslerimi ördüm. Şimdi son gizli artırmamıza geldik. Aradaki sabit düzümü ördüm. Bakın yine tersimi ördüm. Burası benim diğer yanım. Bu diğer yanımda gizli artırmanın yanındaki 2 ilmek tersimi de ördükten sonra örgümde yeniden geriye dönüyorum. Yani 15 ilmeği 13 ilmek, yani sonda 13 ilmek kalana kadar ördüm tersimi ve şimdi örgümde geriye döndüm. İlk ilmeğimi arkadaşlar
örmeden sağ şişimi aldım. Biraz da sıkıladım. Şimdi yanındaki ilmeğimi düz ördüm. Bir önceki artırma ilmeğim olan gizli artırmamı da düz ördüm. Ortada sabit bir ilmek düzüm var. Yine bunun sağına bir gizli artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Soluna yeniden gizli artırmamı yapıyorum. Şimdi kollarımız 10 ilmekle başladığına göre 12 ilmeğe çıktı. Düzlerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gördüğünüz gibi artırma yapmış olduğum ilmeği de dahil ettiğime göre 12 ilmeğe çıktı. Ortada düz sabit devam eden ilmeğimin sağına gizli artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Soluna tekrar gizli artırmamı yapıyorum. Kollarım için. Şimdi arka bedenimiz 22 ile başladığımıza göre bu sıra 24'e çıktı. 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ilmeğimi düz ördükten sonra bir gizli artırma, bir ilmek düz, bir gizli artırma, 12 ilmek düz, 12 ilmek düzümü ördükten sonra bakın sabit bir ilmek düzümün sağına gizli artırma, bir ilmek düz, soluna gizli artırma. Şimdi bir önceki sırada ne yapmıştım arkadaşlar? Gizli artırmadan sonra 2 ilmek düz örüp dönmüştüm. Şimdi bir önceki gizli artırmamızı da öreceğimize göre bu kez 3 ilmek düzümü ördükten sonra geriye kalan 13 ilmeğimin bir tanesini daha örüyorum. Bu kez 2 değil, bir tanesini düz örgü olarak örgüme dahil ediyorum ve geriye dönüyorum. Bundan sonra bir düşüreceğiz. İlkini 2 aldık arkadaşlar. Şimdi bir dönüşlerimizi sağlayacağız ve bu bir ilmeği örmeden tekrar sağ şişime aktardıktan sonra terslerimi örmeye devam ediyorum. Gizli artırmalarım da dahil bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ta ki diğer yanımdaki dönüş yapacağım ilmeğime gelene kadar. Yine dönüş yapacağımız yere kadar geliyoruz. Bak, geldik. 2 ilmeğimi daha ters ördükten sonra burada kalan 13 ilmeğimin bir tanesini daha ters örüyorum ve geriye dönüyorum arkadaşlar örgümde. Bu ilk düzümü yine örmeden sağ şişimi almam gerekiyor. Takip eden 3 ilmeğimi daha düz ördükten sonra 3-4 ilmeğimi de sabit ördüm arkadaşlar. Ortada bir ilmek düzüm var. Şimdi bir son önceki sırada 12 olan kollarımız 14 ilmeğe, 24 olan arka ilmeklerimiz de 26 ilmeğe çıktı. Buna dikkat ederek bu birer ilmek, bakın sağına ve soluma artıracağımız ilmeklerimiz bizim ajurlarımızı yapacağımız kısımlarımıza dikkat ederek devam edeceğiz. Gizli artırma yapıyorduk. Şimdi bu ilmeğimin sağına bir ilmek gizli artırma, sabit ilmeğimi örüyorum ve yine gizli artırmamı yapıyorum ve artık 14 ilmeğe çıkmış olan kol ilmeklerimi örüyorum. Arka ilmeğimiz 26'ya çıktı. Her seferinde ikişer artmış olacak koldaki ve arkadaki ilmek sayılarımız. Çünkü gizli artırmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda yaka düşürme çalışması yapıyoruz. 14 ilmeğimi ördükten sonra yine sabit ilmeğimin sağına ve soluna artırmamı yaptım. Arka ilmeklerimi, arka beden ilmeklerimi örüyorum.
Diğer kolumuz yine 14 ilmeğe çıktı. Ve yaka düşürmesi çalışması için son 7 ilmek haroşamız kalana kadar her seferinde bir ilmek düzümüzü örüp döneceğiz arkadaşlar. İlkini 2 ilmek aldık, döndük. Bundan sonra geniş bir yaka oluşması için birer ilmek düzümüzü örüyoruz örgümüzde, sonra geri dönüşümüzü sağlıyoruz ve artırmalarımıza dikkat ediyoruz. Her ön yüzden artırmamız devam edecek. Koldaki 14 ilmeğimi ördüm. Bakın zaten ilmeklerimizin artırma yerleri de çok net bir şekilde ortaya çıktı artık. Ortada bir ilmek sabitimiz var. Sağına ve soluna gizli artırmamı yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 düzümü ördüm. 6. düzümü ekledim. Soldaki ilmeklerimden ve burada tekrardan geriye dönüşümü sağladım. Arkadaşlar mantık bu şekilde. Her seferinde aynı işlemleri göstererek vaktinizi almak istemiyorum. Son 7 haroşamız kalana kadar birer ilmek dahil edelim örgümüze ve her seferinde artırmalarımıza dikkat edelim. Şu an bu sırayla birlikte kol sayımız 14'ten 16'ya, arka sayımız 26'dan 28'e çıktı. Buna göre artırma çizgilerimizi de takip etmiş olabilirsiniz. Aynı zamanda dediğim gibi dönüşlerimize dikkat edelim. Ben dönüşlerimi bitirerek son sıra dönüşümü birlikte yaparak artık model çalışmasına geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, her seferinde birer kez dönüşümüz yaparak artık son sıramızı örmeye geldik. En son 8 ilmek kalırken dönmüştük arkadaşlar. Şimdi son dönüşümüzü de yapmış olduğumuza göre artık gördüğünüz gibi 3, 6 ve 7 ilmeğim kaldı. Bir önceki sırada 8 ilmeğimiz kalmıştı ve son dönüşümüzü yapmıştık. Şimdi 7 ilmek haroşamın hepsini birlikte örerek başa kadar geliyorum ve artık yaka düşürme çalışmamız bitmiş oluyor ve bütün ilmeklerimizi örgümüze dahil ettik. Gördüğünüz gibi burada üçgenimizi oluşturduk. Şimdi tersten dönerken de yine son taraftaki kalan son 7 ilmeğimizi de örgümüze dahil ederek hepsini haroşa öreceğiz ve bir sonraki ön yüzümüze döndüğümüzde artık birinci model çalışmasını birlikte yapabileceğimiz kısma geldik. Tabi bu arada roba artırmalarımız devam etti. Bu çalışmamız bitene kadar arkadaşlar. Ön, kol ve arka bedenlerdeki gizli artırmalarımız örgümüzün roba kısmı bitene kadar devam edecek. Toplamda kaç artırma yaptığının detayları da sizlerle paylaşacağım. Şimdi gördüğünüz gibi bütün ilmeklerimi ters örerek başa kadar ilerliyorum. Evet, başa kadar da örgümüzü devam ettirdik. Şimdi model çalışmamıza başlayalım. Baştan 7 ilmek haroşalarımı örüyorum yan patlarım için. Bir, 2, 3, 4 ilmek kenarlar için düzlerimi ördüm arkadaşlar. Burada 4 ilmek düzümü ördükten sonra takip eden 2 ilmekten arkadakini öne, öndekini arkaya değiştirerek yerlerini bir kesme işlemi yapıyorum. Bu 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Doluyorum. Bu kez de sola doğru yatık bir şekilde kesme işlemimi yapıyorum. Bu modelimin birinci sırası ve sadece önlerde uygulayacağımız bir model arkadaşlar. Geriye kalan ilmeklerimi artırmalarıma dikkat ederek gizli artırma yapıyorduk. Diğer ön kısmıma gelene kadar devam ettiriyorum örgümü. Gizli artırmamı yaptım. Kollarım için yine bir ilmek düzümü ördüm. Gizli artırmamı yaptım.
Ve kol ilmeklerimi aynı şekilde arka ilmeklerimi örerek diğer yana kadar örgümü devam ettiriyorum. Şimdi diğer tarafımıza geldik arkadaşlar. Diğer yanımıza. Baştan 4 ilmeğimiz kalacak. 2 ilmeğimi birlikte alacağım. Ortada bir ilmeğim olacak. 2 ilmeğimi birlikte alacağım ve yine kestikten sonra arada 3, 6, 7 ilmeğimizin olması gerekiyor. Gizli artırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düzümü ördüm. İlmeklerimin yerlerini değiştirerek 2 ilmeğimi birlikte aldım ve kestim. Doladım, bir düz ördüm. Doladım, tekrar kestim ve geriye kalan 4 ilmeğimi düz ördüm. Ve 7 ilmeğimi haroşa örerek sıramı tamamlamış oldum. Modelimiz 3 sıradan oluşacak arkadaşlar. Bu birinci sırasıydı. Şimdi arkada bütün ilmeklerimizi ters örelim. Kenar patlarımıza dikkat edelim. Evet arkadaşlar, modelimizin 3 sıradan oluştuğunu ifade etmiştik. Birinci sıra model çalışmamızı yaptık. Şimdi ikinci sırayı birlikte yapalım ve toplamda rob artırmamız 17 kez olacak arkadaşlar. Bunu da gözeterek rob artırmamızı da takip edelim. Şimdi 3, 6, 7 ilmek kenar patlarım için haroşalarımı ördüm. 1, 2, baştan bu kez 3 ilmek düzüm ördüm. Takip eden 2 ilmekten arkadakini üstten öne, öndekine alt kısımdan arkaya bir yer değişikliği yaptım. Sadece şuradaki kesmemin düzgün durması için bunu yapıyorum arkadaşlar. Ve bu 2 ilmeğimi birlikte alarak kestim. Kestikten sonra doladım. Bu kez ortada 3 ilmek düzüm var. Bu 3 ilmek düzümü örüyorum. Doluyorum. Yine 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Ve ikinci sıradaki işlemimizi de tamamlamış oluyorum. Geriye kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düzümü örüyorum. Gizli artırmamı yaparak diğer ön yandaki çalışmamı yapana kadar yine artırmalarıma dikkat ederek örgümü düz örmeye devam ediyorum. Şimdi diğer yanımıza geldik. Gizli artırmamızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düzümü ördüm. 7 ilmek düzümü ördüm. Sırada 2 tane düzüm var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadakini öne, öndekini arkaya geçirerek burada bir yer değişikliği yapıyorum. Şuradaki düzlerim estetik görünsün ve bu 2 düzümü birlikte alarak kesmemi yapıyorum. Doluyorum. Ortada 3 ilmek düzüm var. 3 ilmek düzümü ördükten sonra doluyorum ve yine sola yatık bir şekilde kesmemi yapıyorum. Geriye kalan 3 ilmek düz ve 7 ilmek haroşa ile ikinci model çalışma sıramı da tamamlamış oluyorum. Arka tarafımız tamamen yine ters örgüden ibaret. Ve bir sonraki sıramızda son model çalışmamız olacak. Evet, şimdi tekrar başa geldiğimize göre 3. ve son model çalışmamızı yapacağız. Her bir modelimiz 3 sıradan oluştuğunu söylemiştik. Şimdi baştan 7 ilmek haroşalarımı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Baştan bu kez 5 kez düz ördüm arkadaşlar. Ortada sabit 3 ilmeğim var. Gördüğünüz gibi bu 3 ilmeğimi birlikte alarak kesme yapacağımdan dolayı bunun sağına ve soluna artırma yapacağım. Yani artık artırmalarımızı genişletmiyoruz, küçültmüş oluyoruz. Şimdi bu 3 ilmeğimin sağına bir kez doladım. 3 ilmeğimi birlikte alarak topladım.
Tekrar dolamamı yaptım ve kalan ilmeklerimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi düz örerek modelimizin birinci ajurlu çalışmasını tamamlamış oldum. Gördüğünüz gibi yapacağımız işlem yuvarlak bir ajur görünümü oluşturmaktı. Şimdi artırmalarımıza dikkat ederek arkadaşlar diğer başa kadar gidelim ve diğer başta da yine son çalışmamızı yapalım. Bu modelimizi sadece ön kısımlar için uygulayacağımızı belirtmiştik. Her iki sırada bir gidiş bir dönüş 2 olarak düşününce 4 sırada bir. Sadece ön yüzden saydığımızda 2 sırada bir model çalışmasına devam edeceğiz. Şimdi diğer başa kadar örgümü takip ediyorum. Diğer başımıza geldik. Doladıktan sonra gizli artırmamızdan sonra diyelim. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek düzümü ördüm. Doladım. Bakın 3 ilmek ortadaki ilmeklerimi üçünü birlikte alarak kesiyorum. Tekrar doluyorum ve geriye kalan 5 ilmek düzümü örerek sıramı tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi burada da yine ajurlu desen çalışmamızı yapmış olduk. Şimdi örgümde arka tarafını tekrardan ters örüyorum. Bu arada artırmalarımız toplamda 17 tane olacak demiştik arkadaşlar. Şimdi yaka düşürme çalışması yaptığımız için normalde yaka düşürme çalışması yapmamış olsaydık kenardaki haroşalarımızı artırma sıramızla birlikte saydığımızda 17'ye ulaştığında artırma sıramız bitmiş olacaktı. Ama şu an en kolay sayım 10'ar ilmekle kolları başladığımıza göre 17 sağda 17 solda artırma yapıp bir de 10 ilmek başlama sayımızı eklediğimizde 44 ilmeğe ulaştığında kol sayımız artık artırma sayımız da bitmiş olacak. En kolay bu şekilde tespit edebiliriz. Bu sayıyı da sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi ya da önlerimiz 15 ilmek başlamıştık. Tek yönlü artırma olduğu için önlerimiz 15 ilmeğimizin üzerine 17 ilmeğimizi ekleyerek ...32 ilmeklik sayıya ulaştığında önlerimiz yine artırma sıramızın bittiği anlamına gelecektir. Evet, ajurlu modelimizin şu şekilde son halinde sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi arkadaşlar gidiş 1 dönüş 2 toplamda 4 kez dönüşlerimizi sağlayalım. Sadece artırmalarımıza, gizli artırma yerlerimizin artırmalarına dikkat edelim. Gördüğünüz gibi artırma yaptığımız yerler çok net bir şekilde belli. Daha sonra ikinci model çalışmasında sizlerle birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, model çalışmamızı yaptık. Gidiş 1, dönüş 2, 4 sıra örgümüzü ördük. Artırmalarımıza devam ederken tekrardan model çalışmasına başlayabiliriz. Şimdi baştan 7 ilmek haroşalarımı yan patlarım için örüyorum. 10 ilmek düzüm örüyorum. Bu kez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. ilmek aslında bir önceki modelimin çalışmasının bittiği kısma geliyor. 10 ilmek düzümü ördükten sonra yine aynı şekilde birinci kısımdaki yapmış olduğum çalışmayı yapıyorum. 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Sonra bu 2 ilmeği birlikte alarak bir kesme yapıyorum. Daha sonra bir kez doluyorum. Ortada bir ilmek düz örüyorum. Tekrar doluyorum ve sola doğru
kesmemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düzümü ördükten sonra gizli artırmamı yapıyorum. Bir düz, bir gizli artırma ve tekrar kol bedenimize geçmiş oluyorum. Şimdi diğer yanımıza gelene kadar artırmalarıma dikkat ederek ve düzlerimi örerek devam ediyorum. Diğer yanımızdaki ikinci model çalışmasını da yine birlikte yapalım. Diğer yanıma geldik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düzümü ördüm. Daha sonra ilmeklerimin yine yerlerini değiştirerek bir kesme yapıyorum. Doluyorum, bir düz. Doluyorum ve yine sola doğru bir kesmemi yapıyorum. Kalan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 düzümü ördüm. 7 ilmek haroşam ile sıramı tamamlamış oldum. Arka tarafımız yine ters örgümüzde devam edecek. Tekrar ön yüzümüze geldik örgümüzde. Kenar patımı örüyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek bu kez düzümü örüyorum ve yine ilmeklerimizi bir çaprazlama yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kestim, doladım. Ortada 3 ilmek düzümüz oluştu. Bu 3 ilmek düzümü ördükten sonra doladım ve sola doğru tekrar yatırdım. 2 ilmeğimi birlikte alarak kestim. Ve şimdi ikinci model çalışmamızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Bir sonraki sıramız bizim modelimiz için 3. sıramız, aynı zamanda artırma için de son sıramız olması gerekiyor. Şimdi başa kadar örelim. Diğer yanda da modelimizi birlikte uygulayalım ve bakalım sıra sayımız kaça ulaşmış. Evet, diğer yanımıza geldik arkadaşlar. Artırmamızdan sonra 2, 4, 6 ilmeğimizi düz olarak ördük. Şimdi yine kesme işlemimizi yapıyorum, doluyorum. Ortada 3 ilmek düzümü ördükten sonra bu kez doluyorum ve tekrardan kesiyorum. İkinci sıramızda bu şekilde tamamlamış oldum. Son kesme sıramızdan yine ajurlu desenimizi oluşturmuş olacağız. İkinci desenimizi kenar patımı da örüyorum ve bakıyorum kaç ilmeğe ulaşmışız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 ilmeğe ulaşmışız arkadaşlar. Bu da demektir ki 15 kez artırma yapmışız. 17 artırma yapacağız. 2 sıra daha örgümüzü örmeye devam ettiğimizde robamız bitmiş olacak. Bu arada model uygulamamız da devam edecek. Şimdi arka yüzden terslerimi örüyorum ve son model çalışmamızda yine sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sondan ikinci artırma sıramızdayız. Ve son modelimizdeyiz. Modelimizin 3. sıra çalışmasındayız diyelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bu kez baştan 11 ilmek düzümüzü ördük. Doluyorum. Bakın 3 tane ortada, bir önceki sırada örmüş olduğum düzlerin 3'ünü birlikte topluyorum. Yani kesiyorum. Daha sonra doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 ve 9 ilmek düzümü de örerek sıramı tamamladım ve ikinci ajurlu desenimizde çalışmış olduk. Artırmalarıma dikkat ederek diğer başa kadar ilerliyorum. Doladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düzümü ördüm. Bakın ortada yine 3 ilmek düz olan kısma geldim. Doladım. Üçünü birlikte alarak kestim. Kestikten sonra yeniden doladım. Bu kez yine kalan 11 ilmek düzümü örerek ikinci model çalışmamın son sırasını da tamamlamış oldum. Ve aynı zamanda sondan bir önceki artırma sıramızdı. Bundan sonraki sıramızda sadece artırmalarımıza dikkat ederek ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğiz. Ve 17 kez artırmış olacağız örgümüzü ve kol çalışmasına başlayacağız. Her iki model arasında ne yapıyorduk arkadaşlar? 2 kere düz, 2 kere de ters örüyorduk. Yani toplamda 4 sıra örüyorduk. Şimdi ön yüzden bir sıra düz, bir sıra ters örüp geleceğim. Ve bu artırma sıramızın sonu olacak. Daha sonra kol çalışmasına birlikte başlayacağız. Ve modelimizin de son hali önlerimiz için bu şekilde oluşmuş oldu. Kolumuz, arka bedenimiz ve diğer yanımız. Evet arkadaşlar, örgümüzün bir sıra ön yüzden düz, bir sırada arka yüzden tersini ördük. Şimdi artık kollarımızın çalışmasına başlayabiliriz. Bunun için kol kısmıma gelene kadar ilmeklerimi örüyorum. 7 ilmek haroşamı ördükten sonra sadece düz öreceğim bir sıradayım. 10, 31, 32. Şimdi bir tane ilmek sabit ajur ortamız vardı biliyorsunuz, sağına ve soluna artırma yapmış olduğumuz ilmeğimiz. Bu ilmeğimizi de ön beden kısmımıza dahil ediyorum arkadaşlar. Ve buraya ilmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi kollarımızdaki 44 ilmeğimizi düz olarak öreceğim. ...44 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın yine bir ilmek sabit ilmeğim var. Onu arka beden çalışmam için ayırıyorum. Bu ilmeğimi örmüyorum ve örgümde geriye doğru dönüyorum. Şimdi burada kol bedenimizdeki 44 ilmeğimizi dönerek örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Arka bedenimizde ters, ön yüzde düz. Gidiş 1, dönüş 2 sıramızı örüyorum şu an. Kolumuzda birkaç sıra örgümüzde ördükten sonra kesme işlemimizi yapacağız çünkü. Geldim ve geriye dönüyorum. İlmek belirleyicimi çıkardım. Şimdi tekrar ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğim. Böylelikle gidiş 1, dönüş 2, 4 sıra örmüş oluyoruz. Kollarımızdaki 44 ilmeğimizi biraz uzatmış olacağız. Yarım kol şeklinde bir çalışma olacağından dolayı. Şimdi bu sıramdan sonra arka yüzde ters öreceğim. Aynı noktaya geldiğimde artık haroşa olarak örmeye başlayacağım ve 3 sıra haroşa öreceğim. 4. sıra haroşamda ilmeklerimizi keseceğiz. Böylelikle kol çalışmamız bitecek arkadaşlar. Evet, düzlerimi ördüm. Artık ilmek belirleyici ile bir işim kalmadı. Çıkarıyorum. Geriye dönüyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum. Bu sıradan sonra 3 diş olacak şekilde haroşalarımıza başlayalım 44 ilmeğimiz için. 3 diş haroşamızı ördük arkadaşlar. Şimdi dördüncüsü için artık kesme işlemine başlıyorum. Bir ilmek haroşamı örüyorum. Arkadaki ilmeği esnek bir şekilde arkasından atlatıyorum.
Bir ilmek örüyorum. Arkasındaki ilmeği üzerinden atlatarak kesme tekniğimizi uyguluyoruz. Ve 44 ilmeğimi kolumdaki birinci kolum için kesme işlemimi yapıyorum. Artık kol altı birleştirmeleriyle diğer kolumuzu öreceğiz ve kol altı birleştirmelerimizle beden kısmımıza geçişimizi yapacağız. Gördüğünüz gibi gayet esnek bir şekilde kesme işlemime devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi koldaki püf noktamızı keserken biraz esnek bırakarak, hani sıkı bir şekilde kesersek kolumuz düzgün durmayacaktır, rahat kullanılamayacaktır. Mümkün olduğu kadar ilmeklerimizi esnek bırakarak kesme işlemimizi yapmamız gerekiyor. Ve ipimi hiç kırmadan arkadaşlar, şimdi arka beden çalışmasını nasıl geçtiğimi de göstermek istiyorum sizlere. Böylelikle düğüm oluşturmadan herhangi bir ip bağlamamıza gerek kalmadan geçişimizi sağlayacağız. Son 4 ilmeğimi kesiyorum. Son ilmeğimin kesmesini de yaptım. Şimdi son ilmeğimden sonra bakın bir alttaki sıramın haroşa dönüş patının içerisinden şişimi geçiriyorum. Düz örüyormuş gibi bir ilmek alıyorum ve arkadaki ilmeğimi üzerinden atlatıyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Son kez bakın buradaki yuvamın içerisinden geçiriyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Şimdi 4 sıralık bir düzümüz var. Düzüm için de bakın kenardaki ilmeğimin içerisinden şişimi geçiriyorum. Yani ip yürütme tekniği uyguluyorum aslında burada arkadaşlar. Böylelikle ipimi kırmadan bedenimizin üzerinde yürüterek geçişlerimizi sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ipimizi bedenimizde kollarımızın kenarında yürüterek arka bedenimize geçişimizi sağladık. Daha sonra komple bittiğinde iğnenin yardımıyla birleştirmelerimizi yapacağız. Şimdi arka bedenimiz için düzlerimi örmeye devam ediyorum. Arka beden sayımız bu. Bir ilmeğimizi de aldıktan sonra 58 ilmek olarak tamamlamış olduk. İlmek belirleyicimi takıyorum ve 44 ilmeğimi tıpkı diğer kolumuzdaki gibi gidiş 1 dönüş 2 4 sıra örüyorum ve 3 diş haroşadan sonra kesme işlemini yapıyorum arkadaşlar. Bu kolumuzu da tamamlayıp gelelim. Sonra kol altı birleştirmesi ile beden kısmımıza başlayalım. Evet, örgümüzün arka tarafına dönüyoruz artık. Kol çalışmalarımızı da tamamladık. Kesme işlerimizi tamamladık. Şimdi kol altı birleştirmelerini yaparak örgümüzün beden kısmına başlayacağız. Baştan 7 ilmek haroşamı ördükten sonra örgümün ters yönünde örmeye devam ediyorum. Kol altına gelene kadar terslerim devam edecek. Kol altına geldiğimde burada şişime toplamda 1
2 adet ilmeğimi takarak arka beden kısmımıza geçişimizi yapıp terslerimi örmeye devam ediyorum. Diğer kol altım için de 2 adet ilmeğimi artırmamı yapacağım ve 3. model çalışmamıza başlayacağız ön yüze döndüğümüzde. Diğer kolumuz için de yine 2 ilmeğimizi artırmamı yapıyorum. Ön beden için terslerimi örmeye devam ediyorum. Ve tekrar ön yüze dönüyoruz. Örgümüzün önlerdeki 3. model çalışmamıza başlıyoruz. Bu sıramızla birlikte. Şimdi son halini bir paylaşalım. Örgümüz ne durumda? Kollarımızı gördüğünüz gibi bedenimizden ayırdık. Kol altı artırmalarımızı yaptık. Yakamız ne durumda? Gördüğünüz gibi yakamızda oldukça geniş bir şekilde açmış olduk rahat kullanım için. Şimdi hem bu kısma hem bu kısma model çalışması yapabiliriz örgümüzde. Bunun aşamalarına başlamış olalım. Birinci modelimizle, yani şu ilk çalışmamızla aynı hizaya düşmesi için baştan 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamı ördükten sonra 4 adet ilk etapta modeli çalışırken ne yapıyorduk? 4 adet düz örerek başlıyorduk. Yine aynısını yaptım. 4 adet düzümü ördükten sonra arkadaki ilmeği üstten yer değiştirerek bir çaprazlama yaptım ve bu 2 ilmeğimi birlikte aldım. Bir kez doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir kez doladım ve sola doğru kesme işlemimi yaptım. Yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 7 ilmek ördüm. Çünkü 2 ilmeğimizin bir arada uçlarına denk gelmesini istiyorum çalışmamızın. 7 ilmeğimizi ördükten sonra ikinci çalışmamı yapalım. Yine arkadaki ilmeğimi değiştiriyorum. İkisini birlikte alıyorum. Doladım, bir düz ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte sola doğru aldım. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5 kol altı artırmasına kadar da 5 ilmek düzümü ördüm. Böylelikle diğer taraftaki kol altı artırmasından sonra 5 ilmek örerek tekrar çalışmamızı yapacağız. Şimdi o kısma kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, diğer kısmımıza geldik. Kol altı artırmamızdaki 2 ilmeğimi ördükten sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 5 ilmeğimi ördüğüme göre burada çalışma yapmam gerekiyor. Üstteki ilmeğimi, ikinci ilmeğimi üstten, birinci ilmeğimi alttan yer değiştirmemi yaptıktan sonra kestim. Doladım, bir düz doladım, sola doğru kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düzümü ördükten sonra yine aynı şekilde kesmelerimi yapıyorum. Doladım, bir düz doladım. Sola doğru kesmemi yaptıktan sonra 4 adet düzüm kaldı ve 7 adet haroşam kalmış oldu. Arka tarafımız komple ters arkadaşlar. 3. modelimizi de kurmuş olduk. İkinci
sıramıza model çalışmamız için başlıyoruz arkadaşlar. Baştan 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1 2 3 3 ilmeğimi düz ördükten sonra yine ilmeklerimizin yerlerini değiştirerek bir adet kesme yapıyorum. Doluyorum. Bu kez ortada 3 adet ilmeğim var. Bu 3 adet ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar doluyorum ve tekrar sola doğru kesmemi yapıyorum. İkinci sıramızda bu işlemi yapıyorduk. Arada 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ördükten sonra yine ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Doluyorum. 3 ilmek düzümü örüyorum. Doluyorum ve tekrardan sola doğru yatırıyorum. Diğer başta da bu çalışmamızı yapalım. Ve modelimizi gördüğünüz gibi bu boşlukları oluşturduk. Bir sonraki sıramızda sadece orta kısmımızı model çalışacağız. Böylelikle sadece önlerde model uyguladığımız bir çalışma oluşmuş olacak. Kol altı artırmasını yaptığımız yerden sonra 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Şimdi kesme işlemimi yapıyorum. Doluyorum. 3 adet düzüm örüyorum ortada. Doluyorum ve sola doğru yatırıyorum. Şimdi arada yine 5 ilmeğimi ördükten sonra diğer modelim için de ilk önce kesiyorum. Doluyorum. 3 düz. Doluyorum. Yine sola doğru kesip 3 düzümü örüyorum. Ve gördüğünüz gibi ikinci model çalışmamızı da yapmış olduk. Yani üçüncü model çalışmamızın ikinci sıra uygulamasını da yapmış olduk. Şimdi üçüncü sıra modeliyle kapanışımızı yapacağız ve beden kısmımızın model çalışmasının ilkini tamamlamış olacağız. Şimdi tekrar ön yüze döndük. 7 ilmek haroşa. Bu kez 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz doladım. 3 ilmeğimi birlikte alarak ortadaki düzlerimi kesiyorum ve doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. 2 model arasında bu kez. Çünkü bu modelimizin en son dolayıp kesip doladıktan sonra arada 9 ilmek. Şimdi tekrar doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Tekrar doluyorum ve diğer yandaki model çalışmama kadar düzlerimi örüyorum. Birkaç ilmek ördükten sonra modelimize bakalım. Üçüncü aşamasında ördük gördüğünüz gibi modelimizin. Şimdi arkadaşlar 2 düz sırası gideceğiz. 2 ters sırası geleceğiz ve tekrardan model çalışmasına başlayacağız. Peki bu beden kısmımızdaki model çalışmamız nasıl devam edecek? Şu arada bir boşluğumuz var görüyorsunuz. Tam buraya ortaya denk gelecek şekilde modelimizi çalışacağız. Kenarlarımız düz ve boş olacak. Çaprazlama durması gerekiyor örgü desenlerimizin. Diğer yanımızda da çalışalım birlikte. Evet, şimdi kol altı artırmanın 2 ilmeğin hemen yanındaki ilmekten başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz, 1 dola, 3 ilmeği birlikte alarak kes, 1 dola, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 düz, 1 dola, 3 ilmeği birlikte alarak kes, dola ve geriye kalan 5 düz 7 haroşa ile 3. modelimizde tamamlamış olalım. Ve örgümüzün ön yüzünden haline bakalım, bir son durumunu paylaşalım. Burası arka bedenimiz. Şu şekilde ön bedenimiz. Ve 3. modelimizde çalışmış olduk. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Dediğim gibi bir sonraki 4. modelimizi tam ortadaki düzleri ördüğümüz boşluğa denk getiriyoruz. Bir sonraki modelimiz ise bunun aynısını yapıyoruz. Bu şekilde beden uzunluğu oluşturana kadar devam ediyoruz örgümüzde. En sonunda örgümüz biterken küçük bir pile çalışması yapacağız arkadaşlar. Modelimizi tamamladıktan sonra küçük bir kemer ve pile çalışmasıyla da yeleğimizi sonlandıracağız. Şimdi ben yeterli uzunluğa gelene kadar modellerimi çalışarak ilerlemek istiyorum. Ve kaç tane model çalıştım ve ne kadar uzunlukta ördüm, bunun detaylarını da sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, modelimize bakıyoruz. Şimdi toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez model çalışması yapmış olduk yakamızla birlikte. Kol altından sonra toplamda 4 kez model çalıştık ve bu modellerimizi çaprazlayarak çalıştık. Ve artık pile çalışmasını yapacağımız yere başlayabiliriz. Bunun için ajur çalışması yapmıyoruz örgümüzde bundan sonra. Bu sırada ve bu arada arkadaşlar 4. ilikebimi de açmış oldum. Bu benim son ilikebim oldu. Her 12 diş haroşa arayla. Şimdi 2 sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters geldim. 3. sıraya döndüğümde bütün ilmeklerimi haroşa tekniğimde örüyorum. Bir sıra ön yüze haroşa düşmesini istiyorum. Bunun için kendi tekniğinize göre ön yüzde haroşa oluşturacak şekilde ilmeklerimizi devam ettirelim. Evet arkadaşlar, bir sıra haroşamızı oluşturduk. Şimdi baştan 7 ilmek kenar patlarım için haroşalarımı örmeye devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşamı ördükten sonra burada farklı bir lastik çalışması yapacağız. Kemer çalışması diyelim. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Doladım, kestim. Doladım, kestim. Doladım, kestim. Doladım, kestim. Son 7 ilmek kalana kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. İlk önce artıracağım, sonra eksilteceğim. Artıracağım, eksilteceğim ve burada bir örgümün ortasında yuva oluşmasını istiyorum. Başa kadar bu şekilde devam edelim. Son 7 ilmeğimiz normal bir şekilde yan pıt haroşalarımız örerek bitireceğiz bu sıramızı. Dönüşte bütün ilmeklerimizi yine ön yüze haroşa tekniğiyle örerek bir sıra daha haroşa oluşturacağız. Ve yine son dolamamı yaptıktan sonra arkadaşlar son 2 haroşamı da birlikte alarak kestim ve 7 ilmek haroşam ile sıramı tamamlamış oldum. Bir arttırdık, bir eksilttik ve bir kemer çalışması yapmış olduk. Şimdi örgümde tekrardan arka yüze dönüyorum ve bütün ilmeklerimi bu sırada da haroşa tekniğimle öreceğim. 7 ilmek haroşalarımı örüyorum. Doladığım ilmeklerimi de haroşa tekniğimle alacağım. Keserek bir ilmek oluşturmuştuk. Bunu da ön yüze bir diş haroşa oluşurken aynı zamanda ilmeklerimizi de toparlamış olacağız. Şu şekilde bir görüntü oluşacak örgümüzde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi küçük bir kemer yapısını oluşturduk örgümüzün. Şimdi artık pile çalışmasına başlayacağız. Bunun için baştan 7 ilmek haroşalarımı yine sabit bir şekilde örüyorum. Örgümde 3, 6, 7, 8. ilmeğim düz. Burada bir gizli artırma yapıyorum arkadaşlar ilk ilmeğimden sonra ve her 7 ilmekten sonra bir gizli artırma yapacağız. 2, 3, 4,
5, 6, 7. 7 ilmeğimi ördüm. Gizli artırmamı yaptım. Düz olarak örgümüze devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, son ilkevimizi açtıktan ve kemer çalışmasını yaptıktan sonra her 7 ilmekte bir artırmamızı yaparak kemer kısmımızın altında küçük bir pile çalışması yaptık ve bu pile çalışmamızı toplamda 2, 4, 6, 7 diş haroşa olacak şekilde örgümüzü ön yüzden düz, arka yüzden ters örmeye devam ettim. Ve en sonunda 3 diş haroşamızı ördük. 4. sıraya döndüğümüzde kesme işlemini yaparak yeleğimizi tamamladık. 4 adet düğmemizi diktik. Kol altı birleştirmelerimizi gördüğünüz gibi yine estetik bir şekilde aynı sıra sayıları ilmekleri denk getirerek dikerek yeleğimizi sonlandırmış olduk. Ön tanıtım videosunda ölçülerini sizlerle paylaşmıştım. 1 yaş bebeklerimiz için uygun olan bu çalışmayı hep birlikte hazırlamış olduk. Yeni anlatımlarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın.